Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere pazar yerlerini açtığınız mağazalarda ürün girişlerinizi nasıl yapabilirsiniz? Bununla ilgili destek olmaya çalışacağım. İlk olarak Trendyol'dan başlayacağız tabii ki. Trendyol'da mağazamızı oluşturduk. Artık ürünlerimizi nasıl girebiliriz? Ürün girişi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi adımları kullanacağız? Bunlarla ilgili detayları paylaşacağım. Videoya geçmeden önce küçük bir ricada bulunacağım sizlerden. Arkadaşlar lütfen paylaştığım videoların tamamını izleyin. Çünkü çok fazla soru geliyor. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Fakat gelen soruların neredeyse %80'i aslında videonun içerisinde bulunuyor cevapları. Videoyu izlerken sıkılıyor olabilirsiniz. Çok normal ama lütfen hani böyle ara vererek falan izlerseniz en azından çünkü yani sizlere yardımcı olmak istiyorum. Sorduğunuz her soruya cevap veriyorum. Ama anlattığım şeyleri tekrar tekrar cevaplandırıyor olmak beni birazcık mutsuz ediyor. Bu anlamda küçük bir ricamdır sizden. Videonun lütfen tamamını izleyin. Bir kere, iki kere, üç kere izleyebilirsiniz. Her izlediğinizde yeni mutlaka bilgiler eklenecektir. Ama tabii ki kafanıza takılan her şeyde lütfen sorun bana. Yorumlarda yazabilirsiniz. İletişim bilgilerim de var zaten. Oralardan da ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yoğunluğuma göre destek olmaya çalışıyorum. Şimdi gelin başlayalım. Trendyol'da ürün girişi yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi öncelikle artık mağazamızı açmıştık. Pazar yerine giriş yapıyoruz. Evet, pazar yerimi açıyorum. Kullanıcı panelimi. Şimdi ürün girişi yaparken arkadaşlar solda üstte ürün var. Burada ürüne tıklıyorum. Şurada tekil ürün oluştur adımı var. Buraya tıklayıp ürün girişime başlıyorum. Öncesinde benim bir markam varsa, o markadan satışlar yapıyorsam ve marka patentten tescilini aldıysam arkadaşlar şurada toplu ürün işlemlerinden sağ üstte marka ara ve tanımla kısmı var. Buraya tıkladığımda örneğin benim bir markam var Lena Birlik. Buraya yazıp ara diyorum. Ben daha önce Lena Birlik'ten ürün girişi yapıp satış yaptığımdan dolayı burada tanımlamıştım. Eğer ki olmasaydı şurada marka tanımla kısmı var. Burada marka tanımlaya tıklayıp markamı tanımlatacaktım Trendyol'un sistemine. Ya da ben markamı tescilledim fakat buraya gelip baktığımda farklı bir satıcının benim markamdan satış yaptığını gördüm. Buna yetkililere bildirerek itirazda bulunabiliyorum arkadaşlar. Eğer ki benden ürün alıp satmıyorsa. Marka tanımını buradan yapabildiğim gibi şurada destek adımından Trendyol yetkililerinden destek alarak da marka tanımını yapabilirim. Şimdi marka tanımını da yaptım. Okey. Ürün girişine geliyorum artık. Ürün diyorum. Tekil ürün oluştur. Şurada 3 adımda bilgileri girerek ürün girişimi gerçekleştirebiliyorum. Burada ürün girişi yaparken şimdi ben bir tight girişi yapacağım. Bir giyim ürünü gireceğim. Çok fazla kategori, çok fazla sektör olduğundan dolayı tabii ki her sektörle ilgili örnek vermem mümkün değil. Benim paylaştığım bilgileri kendi ürünlerinize göre uyarlayın arkadaşlar. Yine dediğim gibi bir şeye takılırsanız Trendyol destek ekibinden de destek isteyebilirsiniz. Çok yardımcı oluyorlar. Bana da yine ulaşıp yorumlardan özellikle sorabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi ben bir tight girişi yapacağım. Burada ilk olarak ürün adını giriyorum. Ürün adı girerken neye dikkat etmem gerekiyor? Ürün adında arkadaşlar Trendyol'da sizin ürününüzün üzerinde görünecek ismidir. Ürünün ismi. Dolayısıyla burada mümkün olduğunca kısa ve tanımlayıcı bir ibare yazarsam hem müşterinin ilgisini çekecek, aradığı ürünü bulması kolaylaşacak. Dolayısıyla tercih edilebilirliğiniz artmış olacak. Şimdi ürünün adını yazıyorum. Parlak görünümlü toparlayıcı tight dedim. Burada hem parlak tight arayan müşteri gördüğünde ilgisini çekecek hem de toparlayıcı tight arayan müşteri gördüğünde ilgisini çekecek. Kategori kısmı ben buraya yazdıkça kilit kelimeleri aşağıda bana ilgili kategoriyi getiriyor. Bu şekilde kategorimi seçiyorum. Eğer ki getirmeseydi de şurada kategori seçim alanından girip işte giyim, alt giyim ve tight şeklinde kategorimi seçebilirim. Sonrasında model koduna geçiyorum arkadaşlar. Model kodu olmak zorunda. Model kodu minimum 8 karakterden oluşur.
harf, rakam ve tiri içerebilir. Bunun dışında herhangi bir noktalama işareti kabul etmez. Dolayısıyla 8 haneli bir kod giriyor olmam gerekiyor burada. Herhangi bir kurala tabi değil. Kendiniz tamamen oluşturabilirsiniz. Kendi iç sisteminizde de bunun takibi kolay olacaktır bu şekilde ürünlerin. Model kodu neden önemli? Örneğin ben tight girişi yapıyorum. Siyah tight girişi yapacağım. Ama benim elimde aynı ürünün mavisi var, kırmızısı var, laciverti var diyelim ki. Bu ürünlerin hepsini aynı model kodu ile girersem ben eğer ki müşteri siyah tight'ın içine girdiğinde altta diğer ürün renklerini de gösterecek müşteriye. Dolayısıyla çapraz satış yapma ihtimalim artacak. Şimdi model kodu, kendime bir model kodu oluşturuyorum. Bu şekilde 2, 4, 6, 8 haneli bir model kodu oluşturdum. Şimdi marka kısmına geliyorum. Örneğin Selin yazıyorum. Ürün giriş yapmayacağım için herhangi bir şey seçebilirim. Selin markasını seçtim. Şimdi renk kısmına geldim. Renkleri birden fazla eklerken arkadaşlar örneğin siyah dedim. Enter'a basıyorum. Mavi rengim var dedim. Mavi yazdım. Enter'a basıyorum. Bir de yeşil var dedim. Enter'a bastım. Sonrasında devam ediyorum beden kısmına. Bedende örneğin 36 bedenim var. Seçiyorum. 38 bedenim var. Seçiyorum. Bir de 40 bedenim var. Seçiyorum. Boşluğa tıklıyorum. Bu şekilde ürün bedenlerimi hem siyah için 36, 38, 40 hem mavi için 36, 38, 40 hem de yeşil için aynı şekilde giriş yapmış oluyorum. Şimdi ürün açıklaması kısmı, ürün açıklamalarını alt alta yazmanız hem görsellik hem de müşterinin okuma kolaylığı açısından, müşteri bilgiye boğmamak açısından faydalı olacaktır. Ürün girişi yaparken arkadaşlar diğer satıcıların sizin ürününüzün nasıl girdiğini bir bakın. Açıklamalara neler yazmışlar bir bakın. Burada işte tamamen genel geçer bilgiler de olabilir, ürüne ait spesifik bilgiler de olabilir. Sizin dediğim gibi ürününüze göre şekillenecek bilgilerdir bunlar. Örneğin ben kısaca geçeceğim, toparlayıcı type dedim. Misal veriyorum. Şimdi ürün bilgileri adımını geçtim. Bakın şurası artık satış bilgilerine attı. Satış bilgilerine giriyorum şimdi piyasa ve benim satış fiyatım olarak. Şimdi örneğin piyasa satış fiyatı 200 TL olsun bu taytın. Benim bu tayta piyasa satış fiyatından düşük rakama giriyor olmam gerekiyor ki müşteri tercih etsin beni. Dolayısıyla burada hani tabii ki çok fazla abartmadan rakamları ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben de burada 180 TL'ye satıyorum dedim. KDV oranım %10. KDV'yi doğru seçmeye özen gösterin. KDV oranım %10. Stok adedimde 20 adet stoğum var bunlardan. Sonrasında ürünlerin görsellerini yüklemeye geçiyorum. Burada ürün görseline tıklıyorum. Ürün galeri görsel seç diyorum. Ve daha önce kaydettiğim tight görselini ekliyorum. Görselleri yükle dedim. Ben şimdi hepsine aynı resmi yükleyeceğim ama işte mavi için mavi görseli, siyah için siyah görseli yüklemek gerekiyor tabii ki. Evet, bu şekilde bunu da yükledim. Evet, bu şekilde ürünlerimi yüklemiş oldum. Şimdi bütün ürünlerimde aynı piyasa satışı olacaksa, aynı satış olacak ve aynı miktarda stoklarım varsa şuradan arkadaşlar toplu olarak ürünlerimi seçiyorum. Burada girmiş olduğum şartları, koşulları, adetleri, rakamların hepsinin tümünü uygula diyorum. Bu şekilde bütün ürünlerimin fiyatları aynı olmuş oldu. Örneğin bazen farklı renklerdeki aynı ürünler farklı fiyatlara sahip olabiliyor. O zaman da buradan geliyorum. Örneğin 170 TL diye düzenleyebilirim. Stok kodum hepsinde aynıydı. Değiştirmiyorum. Barkod. Arkadaşlar her ürünün bir barkodu olmak zorunda. Barkod kısmını siz bir yerden ürünleri temin ettiyseniz, bir üreticiden aldıysanız ürünlerinizi bu firmadan barkodları talep edebilirsiniz. Bu şekilde barkod girişini yapabilirsiniz ya da kendiniz herhangi bir barkod oluşturup ama Trendyol'da daha önce kullanılmamış bir barkod olması gerekiyor.
Çünkü aynı barkod birden fazla üründe kullanılamaz. Örneğin ben bu şekilde giriş yapıyorum. Bu arada fotoğraflar arkadaşlar minimum 600'e 800 ölçüsünde olmak zorunda ve maksimum 10 MB boyutunda olmak zorunda. Eğer ki fotoğraflarınız siz çekimlerini yaptınız, işte boyutu büyük geldi. Google'a fotoğraf boyutlandırma yazıp o şekilde fotoğrafınızı yükleyip boyutlandırabilirsiniz. Çok basit bir işlem. O şekilde devam edebilirsiniz. Dediğim gibi barkodu da üretici firmadan talep edebilirsiniz ya da kendiniz oluşturabilirsiniz. Yine barkod da aynı şekilde harf, rakam ve tireden oluşabilir. Bunun dışında herhangi bir noktalama işareti kabul etmez ve minimum 13 hane olmak zorundadır. Şimdi geliyorum buraya. 9. Herhangi bir barkod yazdım. Evet, bu barkod daha önce Trendyol'da hiç kullanılmamış. Bu şekilde geliyorum, sonlarını değiştirerek devam ediyorum. Mesela bu barkod Trendyol'da mevcut diyor. Başka bir üründe bu barkod kullanılmış. Kendinize barkod temin edebilirsiniz de aynı şekilde. Bunu da bir saniye. Evet, bu bizde olmayacak. Bunu da arkadaşlar GS1 TOB'dan giriş yaparak burada barkod al deyip barkod temin edebilirsiniz ürünleriniz için. O şekilde giriş yapabilirsiniz. Burada barkodları girdikten sonra, girdiğimi varsayıyorum. Barkodları girdikten sonra ürün özellikleri kısmına geliyorum. Şimdi ürün özelliklerinde zorunlu alanlar var. Bir de opsiyonel alanlar var. Arkadaşlar zorunlu alanları girmek zaten zorundayım. Opsiyonel alanları da ne kadar çok giriş yaparsanız o kadar sizin için sağlıklı olacaktır. Bulunabilirliğiniz artacaktır. Çünkü bazı müşteri kitlesi ne istediğini çok net bildiği için ürünle ilgili filtreleme yapıyor. Dolayısıyla siz burada ne kadar spesifik olarak bilgilere girerseniz müşterinin yaptığı filtrede görünme olasılığınız, öne çıkma olasılığınız o kadar artacaktır. Buradan bilgileri de seçtikten sonra örneğin işte ne bileyim ben 80 dedim, yaş grubu daha çok genç dedim, işte boy standart dedim, işte kumaş tipi dokuma, cinsiyet kadın kız dedim. Devam ediyorum. Burada da yine aynı şekilde seçimler yapabilirsiniz. İşte stil, günlük dedim mesela. İşte ürün detayı buralardan seçebilirsiniz. Bunun gibi birçok bilgi var. Bu bilgileri mümkün olduğunca doldurduktan sonra artık şurada ürünü onaya gönderiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi buradan geliyorum ürün listesine yine sol üstten. Şurada tamamen açılsın sayfa. Burada giriş yaptığınız kabul gören ürünler şurada aktif ürünlerde. Onay sürecinde devam edenler onay sürecinde görünür. Ve öncelikle şuraya tıklayalım, aktif ürünlere bir bakalım. Evet, bu şekilde girdiğiniz ürünler işte komisyonu yüzde kaçmış, markası nedir, piyasa satışı, işte sizin satış fiyatınız ve stok miktarınız gibi bilgilerinizi buradan görebilirsiniz. Onun dışında onay sürecindeki ürünlere geldiğimde ya siz yeni girmişsinizdir, onay bekliyordur, onları buraya onay bekleyenlere atar ya da giriş yapmışsınızdır, onay sürecinden geçmiştir ve ürünlerinize revize gerekiyordur. Onları da şurada revize gerekenler adımından görebilirsiniz. Buraya tıkladığınızda ürün bilgisi ve detaylarını göreceksiniz ve şurada durum açıklaması kısmında üründe yapmanız gereken revizeyi size söylüyor olacak ve onu yaptıktan sonra tekrar onaya düşürüp yine aynı şekilde 3 iş günü sürecine dahil olmuş oluyorsunuz. Burada da pasif ürünler var arkadaşlar. Siz kendiniz pasife çekmiş olabilirsiniz. Ya da farklı sebeplerden ötürü Trendyol tarafından nadir de olsa pasife çekilmiş olabilir. Mutlaka zaman zaman buradaki pasif ürünlerinizi kontrol edin arkadaşlar. Şimdi aktif ürünlerime geldim. Ben atıyorum bir stok çektim. Elimde güzel ürünüm var ve 2 ay sonra ürünlerimin fiyatını güncelleyeceğim. Ya da ürünlerimin fotoğraflarını güncelleyeceğim. İsmini, stok miktarını vesaire.
Bunları burada aktif ürünlere giriş yaptığımda arkadaşlar güncellemek istediğim bilginin üzerine gelerek bu şekilde güncellemelerimi yapabilirim. En sık yapılan güncellemeler fiyat ve stok bilgileridir. Örneğin Trendyol satış fiyatına geliyorum. Buraya bir kere tıkladığımda şu şekilde ekran açacak bana. Ne kadar yapmak istiyorum? 1150 TL yapmak istiyorum. Güncelle dediğimde şurada talebiniz başarılı alınmıştır. Yoğunluğa bağlı olarak sırayla yansıyacaktır diyor. Yani bunun herhangi bir onayı vesairesi yok. Zaten onaya gidecek bir bilgi değil. Aynı şekilde stok miktarına da geliyorum. Bir kere tıkladığımda örneğin kaç yapıyorum? 990 yapıyorum. Güncelle diyorum. Aynı şekilde yine sıraya bağlı olarak gün içerisinde mutlaka ki yansıyor. Bu şekilde ürün güncellemelerinizi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Trendyol'da anlatacaklarım bu kadar. Yine sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara bırakırsınız. Dediğim gibi kendi ürün kategorinize göre benim anlattığım şekilde şekillendirmeye çalışın. Şimdilik bu kadar anlatacaklarım. Diğer pazar yerlerinde de ürün girişleri yakında geliyor olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.